Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Işıl'ın sonunu Mustafa getirmeli diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Ayrıca Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri takip etmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Dizimizin son bölümü çok heyecanlıydı. Bir yanda Ömer'in hapishanede zor anları ve Kıvılcım'ın bu süreçte hiçbir şey yapmaması, diğer yanda Demet'in Nursema'ya bu kadar yaklaşması ve Firaz'ın ihanetinin ortaya çıkıp çıkmayacağı, son sahnede ise Nilay'ın Işıl ve Leo'yu öpüşürken görmesi tansiyonu yükseltti. Peki yeni bölümde bizleri neler bekliyor? İlk olarak Işıl'la beraber videomuza başlamak istiyorum. Dizimizin yeni bölümünde Nilay içinde bulunduğu zor durumdan kurtulacak. Nilay'ın bu sefer başına buyruk hareket etmeyeceğini ve bu olayı tek başına çözmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü dizimizi izleyen izleyiciler dizideki her olayı Nilay'ın çözmesinden, her olayın bir şekilde Nilay'a bağlanmasından çok sıkıldı. Ve Işıl'ın gerçek yüzünü biri ortaya çıkarması gerekiyorsa bu kesinlikle Mustafa olmalı. Mustafa'nın yaşadığı acılar, bunca zamandır çektiği çilelerin son bulması için Mustafa'nın Işıl'ın gerçek yüzünü ortaya çıkarıp ardından onun sonunu getirmesi gerekiyor. Nilay burada belki de ilk kez akıllı davranıp bu durumu Mustafa ile paylaşacak. Mustafa ise bu öğrendiğinin ardından kafasındakileri birleştirecek. Ancak burada Mustafa ve Nilay'ın somut delillere ihtiyacı var. Ben bu delil ihtiyacının Asil tarafından karşılanacağını, Asil'in bir şekilde Mustafa ve Nilay'a Işıl'la ilgili bazı delilleri paylaşacağını ve böylece Işıl'ın sonunun gelmesi için tüm parçaların birleşeceğini düşünüyorum. Burada Işıl, Leo ile kaçmak üzereyken Leo'nun Işıl'ı yarı yolda bırakacağını ve Işıl'ın dımdızlak ortada kalacağını düşünüyorum. Işıl'ın ortada kalmasının ardından Ünal ailesiyle beraber bir yüzleşme sahnesinin olacağını ve bu yüzleşme sahnesinde tüm gerçeklerin ortaya dökülüp ardından Işıl'ın sonunun geleceğini düşünüyorum. Bakalım Abdullah'ın Işıl'ın gerçek yüzünü görmesiyle beraber ona tepkisi ne olacak? Bunu gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü Işıl bunca zaman Abdullah'ı kandırdı. Ve her şeyden en önemlisi Işıl Pembe'nin hayatını sonlandırdı. Ayrıca Işıl'ın diziden ayrılacağı resmen kesinleşti. Bundan dolayı bu yüzleşme sahnesini en geç 1-2 bölüm içerisinde göreceğimizi, muhtemelen önümüzdeki hafta yayınlanacak 112. bölümde ya da en geç 113. bölümle beraber Işıl'ın sonunun geleceğini düşünüyorum. Şimdi gelelim Nursema'nın Firaz'ın ihanetiyle yüzleşip yüzleşmeyeceğine. Son bölümde Demet, Nursema'nın dibine kadar geldi ve onunla bir arkadaşlık kurdu ve Nursema'nın evine kadar sızdı. Dizimizin yeni bölümünde Nursema Demet'i Firaz'la tanıştıracak. Ancak Nursema bilmese de Firaz'la Demet çok önceden tanışıyorlar. Hatta sevgililerdi. Nursema şu anlık her şeyden habersiz mutlu yaşantısını sürdürürken çok geçmeden gerçeklerin ortaya çıkacağını ve Nursema'nın Firaz ile Demet ilişkisinden haberdar olacağını düşünüyorum. Nursema Firaz'ın ihanetiyle yıkılacak. Ancak bu durum Nursema'nın hayatında yeni bir sayfa açmasına neden olacak. Öte yandan Firaz'ın da dizimizden ayrılacağı kesinleşti. Bundan dolayı bu ihanetin ortaya çıkmasıyla beraber Firaz Nursema'nın yüzüne bakamayacak ve ortalıktan kaybolacak. Nursema bir kez daha aradığı aşkı bulamasa da bu kez daha fazla kandırılmadan bu konunun üzerini kapatacak ve hayatında yeni bir sayfa açacak. Öte yandan Asil karakteri dizimize ilk katıldığında ben ilerleyen bölümlerde Asil ile Nursema arasında bir ilişki görebileceğimizden şüphelenmiştim ve konu biraz oraya gidiyor. Asil dizimizin önemli karakterlerinden biri oldu ve şu ana kadar Asil'e bir partner gelmedi. Muhtemelen burada Asil ile Nursema arasında bir ilişkinin zemini hazırlanıyor. Bu konuda sizlerin düşüncelerini merak ediyorum. Sizce Asil ve Nursema arasında bir ilişki olmalı mı? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bekliyorum. Bana soracak olursanız ben bu çiftin pek de uyumlu olacağını düşünmüyorum. Çünkü Asil iyi niyetli bir karakter değil ve kötülük uğruna her şeyi yapabilecek acımasız bir karakter. En azından şu anlık bize resmedilen bu şekilde. İlerleyen bölümler ne getirir bilinmez ancak şu anlık konunun Nursema Asil aşkına doğru ilerlediğini söylemek lazım. Şimdi gelelim Doğa ve Fatih'e. Son bölümde Doğa ve Fatih arasında gene tartışmalar gördük. Ancak sonrasında Fatih'in kapak çekimine Doğan'ın gitmesi ve Fatih'in burada Doğa'ya bir jest yapmasının ardından Doğa ile Fatih'in arasında güzel sahneler gördük. Dizimizin yeni bölümünde Doğa Fatih'i kıskanmaya başlayacak ve Fatih'i kaybedeceğini düşünüp onun üzerine titreyecek.
Burada Doğa ile Fatih'in mutlu sahnelerini göreceğiz. Ancak bu mutluluk ne yazık ki uzun süreli olmayacak. Geçtiğimiz günlerde Doğa karakterinin 113. bölümle beraber diziden ayrılacağı kesinleşti. Doğa karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu bu sezonun başında yapımcı Faruk Turgut'la görüşüp diziden affını istemişti. Ancak sonrasında hikayenin değişmesiyle beraber dizide kalmıştı. Fakat gelinen noktada oyuncu daha fazla Kızılcık Şerbeti'nde devam edemeyeceğini açıklamış ve yapımcı Faruk Turgut da Sıla Türkoğlu'na izin vermiş. Doğa karakterinin sonunun ne şekilde geleceği merak konusu. Ancak ben bu karakterin bir daha dizimize dönmeyeceğini düşünüyorum. Bundan dolayı muhtemelen hayatını kaybedip dizimize veda edecektir. Dizinin ana hikayesi en başında Doğa ve Fatih üzerine kurulmuştu. Sonrasında ise bu iki karakterin hikayesi birçok noktada tekrara düştü. Ancak ben gene de aralarındaki uyumu beğeniyordum. Fakat yapacak bir şey yok. Doğa karakteri 113. bölümle beraber hikayeye veda edecek. Bundan sonra Fatih'in hayatının nasıl şekilleneceği, Fatih'e yeni bir partner gelip gelmeyeceği merak konusu. Eğer Doğa hayatını kaybedip dizimize veda ederse, Fatih'in toparlanma sürecinin uzun bir zaman alacağını, bu süreçte Fatih'in hayatına bir kadının gireceğini ve onun toparlanmasına yardımcı olacağını düşünüyorum. Fatih, Doğan'ın vedasıyla beraber hayatında yeni bir sayfa açacak ve muhtemelen işe daha fazla odaklanan bir Fatih göreceğiz. Bu süreçte Asil ve Fatih'in arasındaki hesaplaşma devam edecektir ve Fatih çok daha güçlü bir karaktere dönüşecek. Son olarak Ömer dosyasını açıp ardından videomuzun sonuna gelmek istiyorum. Ömer son bölümde tutuklu yargılanmak üzere hapishaneye gönderildi ve hapishanede zor anlar yaşadı. Kıvılcım ise bu süreçte evlatlarından vazgeçemedi ve Ömer'i yalnız bıraktı. Ömer de Kıvılcım'la görüşmek istemedi. Hatta Kemal bebeği abisi Abdullah'a emanet etti. Buradan da Ömer'in Kıvılcım'a nedenli tepkili olduğunu anlayabiliyoruz. Ömer zaten kendisini ihbar edecekti. Fakat Kıvılcım'ın kendisine engel olmasıyla beraber bu kararından vazgeçmişti. Sonrasında ise Kıvılcım Ömer'i yalnız bıraktı ve onun arkasından iş çevirdi. Kıvılcım bu konuda tamamen haksız. Haksız olduğunu o da biliyor ama yapacağı bir şey de yok. Öte yandan son bölümde Kıvılcım'ın kapısına dayanan adam kan parası istedi ve parayı verin, şikayetimizi geri çekelim talebinde bulundu. Ben bu olayda en başından beri farklı bir durumun olduğunu defalarca sizlere söyledim. Hala daha düşüncemin arkasındayım. Burada Yeşim'in hayatını kaybetmesine sebep olan kişi Ömer değil. Bundan tamamen eminim. Çünkü eğer Ömer bu kazayı işlemişse Ömer'in hapishaneden çıkması neredeyse imkansız olur ve Kıvılcım ile Ömer arasındaki hikayeye darbe vurur. Bundan dolayı Ömer'in suçsuzluğunun birkaç bölüm içerisinde ortaya çıkacağını ve ardından Ömer'in bir tuzağa çekildiğini izleyeceğimizi düşünüyorum. Ömer ise hapishaneden çıkmasıyla beraber Kıvılcım'ı kolay bir şekilde affedemeyecek ve hayatında yeni bir sayfa açmak isteyecek. Belki günün sonunda Kıvılcım ve Ömer tekrar bir araya gelecek. Ancak bu süreçte Ömer'in ödediği bedeller gibi Kıvılcım'ın da bedel ödemesi gerekiyor ve Kıvılcım yaptıklarının bedelini Ömer'den uzak kalarak ödeyecek.